Evet arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Nasıl oyunlarda düzgün bir mimari kurabiliriz isimli serinin ilk pratik videosu bu. Bundan sonra pratik videolar üstünden devam edeceğiz. Genel olarak pratik videoların akışını da bu videoda anlatmış olayım. Pratik videolarda önce şunu yapacağız. Zenjek veya vContainer herhangi bir dependency injection framework kullanmayacağız. Sonra ona çevireceğiz. Neden onu kullanıyoruz? Bunu daha iyi anlamak için böyle bir sistem kullanacağım. Bu videoda önce bir core sistemler, sahne yükleme sistemi vesaire gibi basit birkaç sistem üzerinden gideceğiz. Yavaş yavaş devam edeceğiz. Pratik videoların tamamını kapsayan da bir Tower Defense oyunu yapacağız. Yani kule savunma oyunu. Burada işte remote config'ler olsun, işte CDN'ler olsun. Yani kursun açıklamasında web sitemizde bahsettiğimiz her şey olacak. Öyle söyleyebilirim. Hızlıca videoya geçelim. Unity'yi açtık. Öncelikle bildiğiniz üzere Unity'de sahnelerin yüklenmesi, en ufak bir şey yaptığınızda bir 7 yıl falan beklemek durumunda kalıyorsunuz. Bunun önüne geçmek için do not reload domain or scene dedik. Save'imizi attık. Sonra geliyoruz hemen klasör altyapımızı incelemeye. Klasör altyapımız şöyle olacak. Assets içerisinde tüm third party SDK'lerimizi ekleyeceğiz. Core bizim ilk katmanımız olan çekirdek katmanı olacak. Burada yine Scenes Scripts diye iki tane klasör açtık. Scenes'te Core isimli bir sahnemiz var. Bu bizim ana sahnemiz olacak şu an. Burada Directional Light'a ihtiyacımız yok. Kameraya da aslında ihtiyacımız yok. Bunun dışında burada Scripts olacak. Game klasöründe de o an hangi oyunu yapıyorsanız aslında onunla ilgili dosyalar bulunacak. Şimdilik buraya geldik. Buna gameplay scene diyeceğim. Sonra game geldik. Yani şu an bunların acelesi yok ama işte sprites hemen oluşturalım. Textures, models. Öncelikle ne yapacağım? Öncelikle scene load manager'ı oluşturacağım. Yavaş yavaş önüme engeller çıktıkça eksik klasları oluşturarak gideceğim. Şimdi Scene Load Manager. Öncelikle bir de şunu düşünmem lazım. Benim tüm bir oyunu yönetecek, yani ana katmanı, core katmanı, çekirdek katmanı yönetecek bir tane de Game Manager. Yani buna da ben Core Manager diyeceğim. Core Manager isimli bir tane script oluşturuyorum. Bu işte sahne yüklemelerinin falan en babası. Öyle söyleyeyim. Her şeyi kontrol eden, initialize eden ana manager'ımız olacak bu. Bunu da singleton yapmayacağım. Bunu mono behavior yapacağım. Tamam, çok güzel. Şimdi mesela oyun açıldı. İlk core level'ımız, core sahnemiz açıldı. Core sahnemiz açıldığında bunun ev geliyoruz. Ne yapacağız burada? Şimdi bu ne yapacak? Gelelim. Scene Load Manager'ı alacak abi. Aldık mı? Low camel case. Bunları bilmek lazım. Geldik. Scene Load Manager eşittir. Şimdi benim Scene Load Manager'a erişmek için normalde Find Object of Type kullanabilirim. Ama biz bunu kullanmıyoruz. Bunun yerine Service Locator pattern'i kullanıyoruz. Neden? Daha yani performanslı ve tek bir yerden erişim oluyor. Service Locator ne işe yarıyor? Service zaten mikroservis mimarisinde de anlatmıştık. Servisi locate eden pattern. Böyle söyleyebiliriz en basitinden. Service Locator'dan diyeceğim ki Service Locator ne? Önce onu bilmeyenler için bir açıklayalım. Service Locator servisleri lokasyonunu bilen adam diyeyim. Yani bir tane köşedeki taksici abimiz mesela. Service Locator. Ona gidiyorsun, ya abi şuraya gidecektik de nerede diyorsun. O her şeyi biliyor zaten, sıkıntı yok. Bilmiyorsa da hemen bir araştırıyor, öğreniyor, etrafındakileri arayıp soruyor, diyor ki sana haber veriyor. Böyle bir sistem. Şimdi Service Locator'ımız bir kere instance olacak ama normal instance kullanmıyoruz. Yani singleton kullanmıyoruz. Bunun yerine mono singleton class'ı oluşturacağım hemen. Biraz böyle dallanıp budaklanarak gidiyor ama
ilk başta bir kurulum aşamasında biraz böyle olacak. Şimdi Mono Singleton class'ım aslında singleton olmak isteyen tüm mono behavior'lar için geçerli olan bir class. Bu tabii ki de bir mono behavior olacak ve aynı zamanda bunun generic olduğunu söylemeye gerek yok. T parametresi de mono behavior'dan kalıtım almış olması gerekiyor. Evet, geldik. Mono behavior'da ne olacak? Şimdi bunda bir tane instance olacak. Private T, yani senin buna parametre olarak verdiğin objeyi instance'layacağız. Evet. Bir de buna dışarıdan erişim vereceğiz. Setter'ını yapmayacağız. Sadece getter'ı olacak. Instance geldik, çok güzel. Geldik. Getter'ını yaptık. Evet. Return as instance dedik. Tamam, çok güzel. Return as instance dedik de yani instance private, tabii ki de bunun statik olması gerektiğini de unutmuşuz. Keza bu da aynı şekilde. Evet. Hemen şurada bir ne öneriyor ona bakalım. Tamam. Şimdi geldik. As instance, yani ben böyle kullanıyorum. S statiğin S'i, instance'da da private olduğu için alt tire instance yazıyoruz. Bu da böyle. Şimdi ben S instance, yani private statik olan instance'ı almaya çalışıyorum diyelim. Ben direkt şöyle kısadan yazacağım. Şimdi geldik. S instance ne olsa ne olacak? Instance null'sa önce bunu bir bulacak. Find first object by type. Yani şu an Unity 6 kullanıyorum. Artık bu böyle. Artık Unity 6 kullanıyorum. Ondan dolayı bu metot artık böyle. Yani birkaç farklı metot daha var tabi. Burada ne yapacak? T'yi bulacak. Bulamadı mı? Bulamadıysa ne olur? Hala null olur. Buldu diyelim. Yani aramasını yaptı ama sonuç hala nullsa o zaman sahnede yeni bir obje oluşturmasını isteyeceğiz. Tabii ben burada bir log atmak istiyorum. Niye? Çünkü kullanıcının bundan bilgisi olması lazım. New game object ya da new instance diyelim. New instance created type with name. Biraz İngilizce'de sıkıntılar olabilir. Şu an anlık çok düşünmeden yazıyorum ama anlayanlar olacaktır diye düşünüyorum. Yani kısacası şöyle demek istedim. Bu type name'e sahip bir instance oluşturuldu. Geldik. Assistance dedik. Hala nullsa yeni bir obje oluşturacağız dediğim gibi. New game object. Name of t olacak. Mesela geldik, çok güzel bir örnek. 2 defa name of t yazdım. Hiç gerek yok. Bunu string veya var. Ben şu an ikisini de kullanıyorum aslında. String name of class diyelim. Bunu aldım. Buraya yapıştırdım. Artık name of class'ı iki tarafta da kullanabilirim. Bunlara dikkat etmek lazım. Bazen gözümüzden kaçıyor. Ne yaptım? Yeni bir game obje oluşturdum. İsmini bu class'ın, yani buraya verdiğimiz class'ın ismiyle oluşturdum ve ona da t komponentini ekledim. Artık istesen de null olamaz. Yani bunun önüne geçmiş olduk. Tabii ben yine de buraya bir log attım. Çünkü ne olur ne olmaz. Bunu bir de alt satıra oluşturalım. Geldik. Zaten nullsa bu, null değilse de direkt döndürebilir. Başka bir sıkıntısı yok. Güzel mi? Güzel. Mis gibi oldu. Evet arkadaşlar. Geldik Service Locator'a. Bunu mono singleton yaptık. Şimdi artık buna singleton'la buradan ulaşabiliriz. Geldik. Service Locator.instance. Şimdi service almak istiyorum. Yani bunda bir tane metot olması lazım. Public t
get service. Tabii ki de bunun T olacak. Ne istediğini de buraya service to get diye yazıyoruz. Geldik. Evet. Şimdilik buna return null diye default parametre attık. Tabii ki bunun nullable olması gerektiğini isteyecek bizden. Biz onu umursamayacağız. Bunu bir mono behavior yapalım. Tamam. Dot get service artık bizim için çalışıyor. Scene load manager. Şuna gerek yok. Scene load manager mono behavior mı değil? Evet. Tamam. Evet, gördüğünüz üzere şu an scene load manager'ı aldı. Artık bunu initialize etmesi lazım. Buraya geldik. Buna public void init dedik. İyi de abi biz bunu niye awake yazmadık diyebilirsiniz. Sebebi aslında gayet basit. Ben bunu awake yazsam bu benim kontrolümden çıkıyor. Bu kendi awake'de çalışacak. Ben kontrol etmemiş oluyorum. Ama burada ben biliyorum ki core manager bunu initialize eden şey olacak. Bundan dolayı bunu böyle yazmak oldukça mantıklı. Evet. Geldik şimdi service locator'ın içini doldurmaya. Gördüğünüz üzere burada bunu almıştık. Geldik service locator'a. Şimdi hash table oluşturacağım. Hash table dedim diye gözünüz korkmasın. Hash table ile dictionary arasında aslında hiçbir fark yok. Sadece search algoritması farkı var diyebiliriz. Yine key value ile çalışan bir sistem. Bu kadar basit aslında. Şimdi geldik. Get service dedik. Evet. Şimdi dediğim gibi key value ile çalışıyor bu. Biz buraya key value olarak type ve mono vereceğiz. Şöyle system type yani. Type service type diyelim buna. Eşittir type of t. Evet, geldi. If hemen kendisi zaten yazıyor. Services contain service type. Yani diyor ki böyle bir şey yapıyorsa bunu return et diyor. Tabi burada birkaç tane gözden kaçan genelde bir şey oluyor. Runtime'da göreceğimiz birkaç hata olacak. Onları daha önceden bildiğim için şimdi onları düzelteceğim. Şimdi bizim mono karşılığı olabilir. Mono karşılığı oluyor yani key oluyor, value oluyor ama sonradan mono null'a dönüyor. Ama bunun key burada kalmış oluyor. Yani key olsa bile value'sunun da null olmaması gerektiğini biliyoruz. Ayrıca value'su null olmasa bile game obje olarak bunun null döndüğünü biliyoruz. Böyle döndüğü durumlarda bunu direkt return null diyebiliriz. Birinci seçenek ki bunu yapmayacağımız bir seçenek aslında şu an. Biz buraya tekrar bir search algoritması yazacağız. Yani diyeceğiz ki sen bunu bir tara kardeşim. Yani aslında şurada yapacağımız şeyle aynı şey olacak bu da. Burada ne yapacağız? Contains key yoksa yani daha önceden bu tip henüz kaydolmadıysa bizim hash table'ımıza biz bunu şey yapalım bir arayalım önce diyeceğiz. Orada da ne yapacağız? Arayacağız. Var service diyelim. Eşittir. Tabii ki de böyle değil. Find first object by type. Arayacağımızda t parametresi olacak. Tak tak tak. Evet, bu service'ı aradık. If service eşit değildir null'sa eşit değildir null'sa bunu tabii ki de ekleyeceğiz ve return edeceğiz. Bunu da başka bir metoda ctrl-rm ile şey yapacağız. Search and register diyeceğim. Service aynı şekilde bunu burada da yapacağım.
başka bir şeyle çakışıyor diyor. Şurada da bunu service olarak yazmışız. Tamam. Burada bu neyi yanlış yaptı? Return false diyor. Assign default value to mono behavior. Buna diyor ki buna default value atamadın diyor. Buna default olarak biz burada en başta null atayalım. Sonra kimsenin kafası karışmasın. Service as mono diyelim buna da. Evet, burası şimdilik böyle. Service locator'ımız da böyle. Şimdi sahneye gidelim. Ekleyelim bakalım çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Ben şimdi burada her şeyin toplu durması için managers diye bir tane obje oluşturacağım. Core manager'ı bunun altına alıyorum. Buraya başka bir de scene load manager'ımı ekleyeceğim. Bir tane de kendim context, yani bir tane editor script ekledim. Direkt class'ın ismi neyse onu objenin ismine geçiriyor. Bunu da linkte paylaşıyor olurum. Evet, geldik. Şimdi oyunu başlattık. Bir tane burada ne oldu? Service locator geldi. Yani bu ne? Service locator Core Manager Service Locator'a erişmeye çalıştı. Mono Singleton'a gitti. Mono Singleton dedi ki böyle bir obje yok abi. Ne yapacak o zaman? Yeni bir tane bize Service Locator oluşturacak. Gördüğünüz üzere bir tane obje oluşturdu. İçine de Service Locator'ı ekledi. Ama biz tabii ki de bunu da istemiyoruz. Ben buraya gelip, yani tabii ikisi de olabilir de tercihimiz daha böyle kontrollü olmasını istiyoruz. Ondan dolayı öyle. Burada şimdi geldik Scene Load Manager'a. Scene Load Manager'da init çalışıyor bildiğiniz üzere. Hatta şuraya bir tane olmadı debug atalım. Debug log. Aynen. Hemen geldi hop. Konsolumuza Scene Load Manager init düştü gördüğünüz üzere. Şimdi biz bunu kaldıracağım. Bir kere görmemiz yeterliydi. Burada ne yapacağız? Önce hangi sahnenin yüklendiğini bilmemiz lazım. Bunun bir initialize olacak. Initialize içinde ne yapacağız? Şu an bilmiyorum. Bir de public void load scene diyebiliriz. Ama biz daha çok bir event tabanlı bir sistemle gitmek istediğimiz için şimdi her şeyi yavaş yavaş klasörlere ayıracağız. Dedik ya mikroservis mimarisi. Şimdi bu bizim scene load mimarimiz. Yani sahne yükleme mimarimiz. Buna şöyle diyeceğim. Scene load service. Yani mikroservislerden bir tanesi Scene Load Manager. Bu servisin manager'ı. Buraya bir tane de geldim. Yine class Scene Load Action Manager diyeceğim. Buraya da aynı mantık. Public Static Action String Load Scene. Evet. Şimdi ne olacak? Sen bu action'ı tetiklediğinde Scene Load Manager otomatik yüklemeye başlayacak. Yani bunu public yapmana gerek kalmadı. Bu artık private olabilir. Tabi sen buna subscribe olman lazım. Nasıl subscribe olacaksın? Bir de şimdi sana bir tane de event sistemi lazım. Evet, şunu şöyle çekelim. Evet, şimdi geldik. Şuna F2 diyelim ya da CTRL helpers diyelim. Next. Evet, şimdi geldik. Şimdi bir tane de event sistemi olsun. Event subscribe service. Event subscribe service'a geldik. Event subscribe mono diyeceğim.
Bu tabii ki de bir mono behavior olacak. Düzgün yazamamışız herhalde. Bu niye böyle oldu? Şuraya yazamamışız. Evet, event subscribe mono. Buna bir tane de interface ekleyeceğim. I event subscriber. Burada iki tane zaten void subscribe ve void unsubscribe. Bu da dolayısıyla bunu implement ediyor olacak. İyi de kardeşim dediğinizi duyar gibiyim. Ben zaten bu interfeisi istediğim tüm monoları implement edebilirim diyebilirsin. Ama direkt bunu implement edip bunu da tabii ki de bunu böyle abstract class yapacağız. Bunu da abstract void yapacağız. Bunu da protected yapacağız. Tabii protected'a izin vermiyor. Evet. Şunu da bir düzeltmek istiyorum. Evet. Şimdi ne oldu? Ben gidip Scene Load Manager'a mono behavior yerine event subscribe service dediğimde event subscribe mono klasını implement ettiğimde geldi. Şimdi ne oldu? Scene Load Action Manager'ım vardı benim. Buraya geldim. Load Scene plus eşittir Load Scene dedim. Bu bunu buldu. Burada da unsubscription işlemini mi yaptım? Scene name diyorum buraya da. Kısacası sahne ismiyle yükleme işlemi. Şimdi ne oldu yani? Geldik hemen Core Manager. Bunu şöyle yapacağım şimdi. Hatta şimdi yapmayayım, ileride yapayım. Sebebini de öğrenmiş oluruz. Initialize ettik. Şimdi geldim dedim ki Scene Load Manager Scene Load Action Manager Load Scene.invoke. Şimdi ben hangi sahneyi yüklemek istiyorsam onu aslında alacağım. Ben bunu nereden alacağım? Definitions diye bir tane class oluşturacağım aslında. Defs. Bu statik olacak. Public static read only string scene name gameplay scene. Bunu böyle yaz diyor. Ben de ona uydum şimdilik. Şimdi geldim. Devs'i alamadı. Devstats. Evet. Şimdi bir daha gidiyorum buraya. Sahnemi open scene list dedim. Buradan scenes'te burada bunu olduğunu biliyorum. Bunu zaten eklemişiz. Add open scenes deyip core'u başa aldım ve başlatıyorum. Gördüğünüz üzere yine hiçbir şey olmadı. Çünkü load scene'in içini boş bıraktık. Bu buna subscription olsa bile bunu da static class yaptık. Hop. Evet, tekrar geldik buraya. Şimdi ne olacak? Scene manager olması lazım. Dot load scene name. Bu kadar basit işte. Birlikte sorunları çözerek gideceğiz. Yani şu an ben zaten sisteme hakimim. Böyle yazdığım bir sistem var ama birlikte çözerek gitmek daha anlaşılır olacağını düşünüyorum. Ondan dolayı ezbere ilerlemeyeceğim. Şimdi geldim. Oyunu başlattım. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Gördüğünüz üzere. Niye olmadı? Bakalım. Evet. Event Subscriber Mono'yu buraya yazdık ama bizim aslında burada mono oluşturmamızın sebebi zaten subscribe ve unsubscribe işlemini
burada bizim yerimize on enable on disable'da yapmasını istemekti. Bunları da tabii ki de şöyle protected virtual yapacağım ki aşağı, yani bundan kalıtım alan klaslar istediğinde şey yapabilsin. Bunu kalıtım alıp devam edebilsin işine. Bir kere daha geliyoruz. Ve gördüğünüz gibi gameplay scene artık yüklendi. Ve core sistemimiz de duruyor. Bu kadar. Şimdi geldik. Diyelim ki bir tane de menü sahnemiz var. Menü. Buna da gameplay diyelim. Scene'i kaldıralım. Biraz kısaltmış olalım. Hemen defs'e geliyorum. Buradan bunu scene'ini siliyorum. Ve ctrl D yaptım. Scene name menü. Menü dedim. Menüyü seçtik. Evet. Önce menü yüklesin, tamam mı? Scene name menü. Çok güzel. Sonra menüye gidelim. Bir tane buton ekleyelim. O butonla da başka bir şey tetikleyelim. Hemen menüye gittik. Bir tane UI canvas. Buraya bir tane UI buton ekledim. Bunları import ediyorum. TMP Text Mesh Pro, zaten bunu kullanıyorsunuzdur. Buraya geldik. Şimdi bir tane buton için class oluşturacağız. Ona da ne yapacağız? Base UI button. Bunu da mono behavior yapabilirim. Ya da event subscriber yapabilirim. Event subscribe mono. Geldik. Burada olay ne? Şimdi burada Base UI button awake'de diyecek ki benim bir butonum var mı? Private button. Bildiğimiz Unity Engine'in button'ı olacak bu. Şimdi diyecek ki button eşittir get component button. Yani kendi üstünde bir tane buton var mı? Eğer buton yoksa bize bir tane debug atmasını isteyelim. Şu an için başka bir şey yapmayacağım. Normalde ben kendi kullandığım sistemde şey yapıyorum. Kendisi ekliyor ama şu an onu eklemeyeceğim. Eğer buton varsa şunu yapacak. If button sa null değilse button dot on click dot add listener, buraya bir tane metot oluşturacağım. Private void on click. Bunu abstract yapacağım. Bunu da abstract yapacağım. Bunu protected yapacağım. Add listener on click. Bunun awake'ini de tabii ki de protected virtual yapacağım. Aşağıdan şey yapılabilmesi için. Bu bir base class olacak. If button on click remove listener diyeceğim. Evet, böyle. Şimdi bu bizim ana UI sınıfımız oldu. Şimdi geldik. Add directory UI service. UI service içine ben bunu attım. Şimdi core'umuz hala devam ediyor. Core'umuza aslında bunlar artık kütüphaneye girmeye başlıyoruz yavaş yavaş. Kütüphanede ne olacak? Scene load button. Yani bunun core'la bir alakası yok aslında ama şimdi geldik scene load button'a. Ne oldu? Direkt on click metodumuz geldi. Abstract olduğu için biz buraya ne yapacağız? Sadece şunu yapacağız. Scene load manager scene load action manager load scene dot invoke. Şimdi hangi saniye yüklememizi istiyorsak onu yazacağız buraya. Defs'ten kullanabiliriz aslında ama biz öyle yapmayacağız. Bunu serilize yapacağız ki jenerik olsun, yani istediğim herhangi bir butona bunu eklediğimde çalışabilsin. Ve scene name'i de buraya yazdık ve bitti. Geldim. Scene load
button dedim. Şu an menüdeyiz. İlk başta menüyü yükleyeceğiz. Sonra buradan da gameplay sahnesine geçmesini istiyoruz. Büyük küçük uyumu önemli tabii ki de. Tekrardan core sahneme geleceğim şimdi. Evet arkadaşlar, benim çok kullandığım bir tane tool var. O da bu tool. Yani tek tek tüm sahneleri böyle gezmesi zor olduğu için, çok sahneli işlerde çalıştığım için her zaman da böyle bir tool yazdım. Bunu da blog sayfamızda paylaşıyor olacağız. Evet, eksik sahnemi ekliyorum buraya, menü sahnesini. Add open scenes, şöyle diyelim, şunu ekleyelim, gameplay'i aşağı alalım. Evet. Geldik bir kere daha. Yükle dedik. Yüklüyor. Ne oldu? Core sahnesi geldi. Ama evet, mesela burada çalışmadığını çok güzel bir örnek. Biz şimdi Awake'de bu action'ı çağırmışız. Demişiz ki scene load yap yani. Ama hemen geliyorum. On enable'da subscribe oluyor. Yani Awake'den sonra. Bundan dolayı ne oluyor? Çalışmıyor. Bundan dolayı bunu ne yapıyoruz? Alıyoruz start'a. Initialize'ımızı Awake'de yaptık. Start'ta da action'ımızı raise'ledik. Ve şimdi tekrar geliyoruz. Evet, gördüğünüz üzere menü geldi. Menüdeki butona tıklıyorum. Gameplay de geldi. Ama hem menü hem gameplay şu an yüklendi. Bu da istemediğimiz bir şey. Hemen Scene Load Manager'a gidip bunu tekrar düzenleyeceğiz. Evet, geldik. Bunun için ne yapabiliriz ona bakalım. Şimdi öncelikle buraya bir tane string değer atalım. Last loaded scene diye. Tamam mı? Last loaded scene'imiz scene name olacak. Buraya geldiğimde de if last loaded scene eşit değildir. Hatta şöyle diyelim. Is null or empty. Pardon. Is null or hayır. White space olması lazım. Bazılarında bu da olmuyor. Şöyle diyelim. Eşit bu or eşit nullsa. Heh. Aynen. Sabahtan beri bunu arıyorum. Evet. Last loaded scene böyle değilse, yani daha önceden bir sahne yüklendiyse bunun bizde referansı olacak. Bunu da biz unload edeceğiz. Scene load manager unload scene scene load, pardon ya, scene manager dot unload scene async. Yani bu arkada kendi kendine yüklenir, unload olurken bir yandan da diğerinin yüklenmesini isteyeceğiz. Scene manager load scene async scene name, evet. Bunun yanına bir şey yazmaya gerek var mı? Gerek yok. Evet, burası böyle. Bir kere daha deneyelim. Bakalım bir sıkıntı var mı? Geldik menüye, tıkladık. Menü gitti, gameplay geldi ve sahne yükleme işlemimiz tamamlanmış oldu. Şimdilik bu kadardı. Artık bir sonrakinde menü ve gameplay sahnelerini yavaş yavaş oluşturmaya başlayacağız. Böyle devam edeceğiz. Yorumlarınız ve sorularınızı aşağı bırakabilirsiniz. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.